Tabii burada otomatikleştirmeyi yaparken de çok önemli bir nokta var. Otomatikleştirme, parayı aldım, oraya koydum ve unuttum değil arkadaşlar. Para asla unutulmaz. Bakın şöyle düşünün. Biz ne kadar buraya yüzeysel de baksak, para kazanmanın çok anlamı var. Hayatta kalma, emniyet, güvenlik, tüm bu ilişkiler nedeniyle para hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Çünkü bunların hepsi insan olarak bizim temel ihtiyaçlarımız. Ve hayatta kalma ve gerçekten yaşama arasındaki köprüde para gerçekten çok önemli bir noktada. Bu yüzden de otomatikleştirmeyle beraber biz parayı yönetiyoruz ama asla koyup orada unutmuyoruz. Çünkü otomatikleştirme yaptıktan sonra birçok insanın yanlış olarak gittiği yer de burası. Zannediyorlar ki otomatikleştirmeyi yaptık, paralar otomatik gidiyor, artık kafamız rahatladı, oh dünya mis. Kısmen böyle bir şey var ama bu sürdürülmemeli. Parayı bilinçli olarak kullanmak finansal başarıda ve finansal özgürlükte çok önemlidir. Çünkü ancak parayı bilinçli kullanarak paraya ihtiyacınız olmayan, paranın nötrleştiği bir dünya yaratabilirsiniz. Ancak o zaman da size uyum sağlayan bir hayat tarzına sahip olursunuz. Aradan parayı çektiğiniz zaman artık onunla alakalı sorunları ortadan kaldırdığınız zaman siz yaşamla burun buruna gelirsiniz ve ondan ne istediğini bilen ve onu mutlu bir şekilde yaşayan insanlar haline gelebilirsiniz. Çünkü mevcut para hikayelerinin ötesine geçmek önceki adımda gerçekleşen otomatikleşmeyle başlıyor. Öncelikle bilinçli zihnimizi anlıyoruz. Anladıktan sonra bu inançları değiştirme ve geliştirme yeteneğine sahip olmaya başlıyoruz. O finansal güvenlik seviyesine ulaştıktan sonra beynimizde yeni sorular gündeme geliyor. O yüzden diyorum ya, parayı koyuyoruz ama unutmuyoruz. Otomatikleşme sadece beynimizin o üstümüze gelen karar verme yetileri, finansal stres ve belirsizlik kısmını egale ediyor. Bu zaman diliminde artık beynimiz o baskılardan kurtulmuş olduğu için kendi kendine doğru düşüncelere dalmaya başlıyor. Ki benim hesaplarımda bunlar var. Borçlarım bunlar. Her ay bu kadar yatırıyorum. Her sene bu kadar gelirlerim, yatırımlarım büyüyor. Şimdi bir bakayım diyor beyin. Ben bunu nasıl iyileştirebilirim? Nasıl optimize edebilirim? Nasıl daha kendime, kendi duygularıma, kendi hayatıma daha uygun hale getirebilirim diyor. Ve şunu planlıyor. Diyor ki artık ben finansal olarak güvendeyim. Peki nasıl bir hayat yaşamalıyım? Yani günlerim nasıl görünmeli? Ya da diyor ki evet finansal olarak güvendeyim. Şu anda param birikiyor. Peki ben nereye yatırsam acaba diyor. Sonra da şaşırıyor. Diyor ki yıllarca diyor ben bu tarz düşüncelerin sadece varlıklı insanların düşündüğünü düşünürdüm. Yani bu kadar parası var, acaba nereye yatırsam, ne yapsam, hayatımı nasıl şekle soksam gibi bu planların, hayallerin sadece varlıklılara özel olduğunu düşünürdüm diyor. Yani aslında hayatında yeni bir aydınlanma başlıyor. Burada aslında önemli bir inanç kırılıyor. Bilincin diyor ki artık böyle bir şey yok. Yani belirli bir yatırım seviyesine kadar yatırım yapamazsın. Fırsatları sen bulamazsın. Bu sadece çoktan parası olanlara ya da hayata bir sıfır daha önde başlayanlara özel bir durumdur kısmı tamamen bu inanç ortadan kalkıyor. Kalktıktan sonra farklı planlamalar ve farklı hayaller devreye giriyor. Diyorsun ki yine param güvende. Ben güvendeyim artık. Parasal olarak sorunum yok. Sonra düşünmeye başlıyorsun. Güvendesin. Otomatik olarak her şeyin ödeniyor. Tekrar bir soru işareti çıkıyor. Diyorsun ki bu paranın benim için daha etkin çalışması için acaba alışkanlıklarımı nasıl güncelleyeyim? Neler ekleyeyim, neleri çıkarayım? Çünkü görüyorsun çevrende, kendin de öyleydi. Hepimiz paradan kaçıyorduk. Çünkü niye kaçıyorduk? Anlamıyorduk. Oysa şu an anlıyorum diyorsun. Ve aslında fark etmeden diyorsun ki aha her sabah kalktığımda ilk yatakta baktığım nakit durumum. İstediğim ödemeler yapılmış mı? İstediğim yatırım hesabına gitmiş mi? İstediğim gibi artmış mı? Bir anda aklında sadece o parayı geliştirmek ve o parayı kendi hayatın için kullanmak oluyor. Yani artık yeni siz, yeni zihniyetiniz sizi finansal güvenlik kısmından, bu sorunsaldan, bu karar verme ikileminden ve bocalamasından çıkarıyor. Sizi yeni bir zihniyetle, yeniden parayla tanıştırıyor. Ve siz de bu parayı kendi hayatınız için kullanmaya başladıkça kendi zihinsel ve bilişsel yapınızı geliştiriyorsunuz ve otomatik olarak ortaya hem zengin bir hayat çıkıyor hem daha zengin ve daha tatminkar bir iç dünyası çıkıyor.